Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Arkadaşlar merhaba. Son birkaç videomuzdan da fark edeceğiniz üzere artık yavaştan kabuğumuzdan çıkmaya başladık. Bu sayede sohbet havasında daha samimi ve anlaşılır olacağını düşünerek artık sıkça bu konseptle karşınızda olacağız. Bugün kripto piyasasında yer alan veya almayı düşünen herkes için arşiv niteliğinde ve hayat kurtaracak bir videoyla karşınızdayız. Bu videoyla bir proje nasıl incelenir, yatırım yaparken nelere dikkat edilir, hangi metriklere bakılır, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya gayret göstereceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Anlaşılmayan yerleri de yorumlarda rahatlıkla sorabilirsiniz. O halde hazırsanız başlayalım. Bir projeye yatırım yapmak her zaman göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Temel analiz, teknik analiz, sosyal medya derken işin içinden çıkamayabilirsiniz. Zaten oturup ya ben bir coin aldım ya da alacağım ama bu neymiş diye öğrenmeye kalksanız, birkaç istisna dışında ortalık yazarı kaynağı belli olmayan ama sanki kaynakmış gibi kullanılan bir sürü metinle, YouTube'da da ekran kaydı alarak çekilen içeriklerle kaynıyor. Dolayısıyla ciddi bir bilgi kirliliği var. Öncelikle alım yapacağınız projeye yatırım yapmaya değer mi? Size gerçekten kar getirir mi? Bunu gerçekten iyice araştırmak gerek. Burada volatilitesinden dolayı çok yüksek bir sektörün içindeyiz ve en temelde sağlanması gereken şey paranızı doğru kullanmak ve kaybetmemek. Bu da ancak bilinçli yatırım stratejileriyle mümkün olabilir. Bir projenin hangi derdi çözdüğünü, ne işe yaradığını, kullanım alanlarının ne olduğunu bilmezsek, birkaç eğitim paketiyle teknik analizci geçinen arkadaşlarının kanallarının altına "Abi falan coin'e bakar mısın?" yorumunu yapmaya mahkum oluruz. Bu yüzden bu videoda kanalımızda yayınlamış olduğumuz incelemelerde kullandığımız yöntemleri hem Telegram kanalımızdaki yoğun talebiniz için hem de herkesin kriptonun sadece olmuş fiyat hareketliliklerini takip ederek yürüyen bir ekosistem olmadığını anlaması için sizlerle paylaşacağız. Böylece ayı piyasası geldiğinde bile portföyünüzde tutup tutmamanız gerekenleri daha rahat belirleyebileceksiniz. Kripto borsasında olanların aşina olduğu bir örnekle konuya giriş yapalım. Diyelim ki bir kripto para birimini en tepeden aldınız. Kripto piyasasına giren herkes en azından bir kez bunu yaşamıştır. Burada tepeden almaktan daha kötü olan bir şey varsa o da fiyatın durmadan düşüyor olması. Sonuç olarak hiçbir yatırımcı yatırımını fiyatı dibe gelene kadar tutmak istemez. O zaman bir kriptonun miadını doldurup doldurmadığını nasıl anlayacağız? Bir kripto projesinin hala yatırım yapmaya değer olup olmadığını anlamanın basitçe ilk yolu uzun vadeli fiyat grafiğini CoinMarketCap veya CoinGecko üzerinden kontrol etmek. Burada bakılacak ilk şey uzun vadeli yükseliş trendi. Uzun vadeli yükseliş trendi fiyat grafiğinin belirli zaman aralıklarına göre çizilen destek ve direnç çizgilerinin içinde yukarı yönlü hareket etmesidir. Bu da yatırım yapılacak varlık için basit ama güven veren bir faktör. Fiyat uzun vadeli düşüş trendinde ise de kripto paranızın yavaş yavaş vadesi doluyor olabilir. Siz buradan düşmez dersiniz ama oradan da düşebilir arkadaşlar. Böyle bir durumda da alım yapmak için biraz beklemenizde fayda var. Portföy yönetiminde en önemli şey trende kafa tutmamaktır. Merak etmeyin, bu piyasada fırsat bitmez. Bu yüzden duygusal sebepleri bir kenara bırakıp objektif düşünmek daha iyi olacaktır. Fiyat aylarca hatta yıllarca sabit ilerliyorsa takım ve proje ile alakalı ciddi problemler yaşanıyor olabilir. Doğal olarak kendisini geliştirmeyen bir projenin yükseliş trendinin sürekli olmasını beklememek lazım. Bu değerlendirmenin özellikle önceki boğa piyasasından beri var olan kripto para birimleri için yapılması daha zor. Bunlardan bazıları 2017 veya 2018'de zirve yaptı ve eski ATH seviyelerine bir türlü ulaşamıyorlar. Bu yüzden hareketlerin nasıl göründüğüne de daha da dikkat etmek lazım. İlk onda yer alan projelerden bazıları bu şekilde hareket edebiliyor. Yani piyasa değeri ne olursa olsun trend kriterine dikkat etmek proje hakkında bize başlangıç için oldukça fazla bilgi verecektir. Atmanız gereken bir diğer adım güvenilir kripto haber sitelerine gidip dilediğiniz kriptoya dair ufak bir tarama yapmak. 2020'nin başına veya daha öncesindeki haber başlıklarını inceleyin, ardından kripto paranın yükselişe başladığı tarihlerde hangi manşetlerin atıldığını kontrol edin. Sadece piyasa yükseliyor diye mi yükseliyor, yoksa projeye dair geliştirmeler ve anlaşmalar olduğu için mi? Arkadaşlar tabii ki her şeyi okumaya gerek yok ama bana kalırsa sitelerinin tasarımı nedeniyle bu aramayı Cointelegraph'ta yapmak daha kolay. Tabii zamanınız varsa diğer sitelere de göz atmaya değer.
Daha az bilinen altcoin'ler için herhangi bir manşet bulamayabilirsiniz. Böyle bir durumda hangi güncellemelerin fiyat artışı yarattığını görmek için o kripto projesinin Medium, Telegram, Discord ve Twitter hesaplarını veya blogunu kontrol etmeniz iyi bir B planı olacaktır. Örneğin paylaşılan bir geliştirme veya ortaklık anlaşması proje adına iyi bir haber anlamına gelir. Sosyal medya kanallarını takip ederek projeye dair fikir sahibi olabilirsiniz. Yeri gelmişken sosyal medyada çoğumuzun rastladığı ünlü veya spor takımı sponsorlukları gibi şeyler nedeniyle fiyat artışı geçici olarak yaşanır. Fiyat artışının büyük bir şirketle anlamlı bir ortaklık veya başka büyük bir kripto projesiyle entegrasyon gibi öğeler içermesi birimlerin uzun vadeli olacağına işaret. Çünkü bu artışların yaşanmasının çok daha mantıklı sebeplerinin olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Twitter'da bir fenomenin arkadaşlar şöyle bir proje var, acayip en az 100x 1000x patlama yapmasını bekliyorum. Çünkü projeye bir kere $1000'dan $10'a düşmüş gibi hiçbir akla, mantığa ve bilimsel hiçbir veriye dayandırılmayan açıklamalarla fiyatı arttırılan projeler yine aynı şekilde durduk yere düşmeye başlayacaktır. Bir kripto projesinin hala piyasada varlık gösterip göstermediğini değerlendirmenin ikinci adımı ne kadar hareket alanı olduğunu kontrol etmek. Ne demek hareket alanı? Aslında sahip olduğu para miktarı. Yani araştırma, geliştirme ve pazarlama gibi birimlere ne kadar bütçe ayırabileceği. Çünkü bir projenin uzun vadeli olmasını sağlayan en büyük özellik piyasa koşullarından bağımsız olarak büyümeye devam etmek için elinde yeterli miktarda nakit bulundurması. Kripto projeleri ilk fonlarını ICO veya IDO'lar aracılığıyla topluyorlar. Bu şekilde milyonlarca dolar toplayabilirler. Aldığınız kripto para birimi yalnızca birkaç milyon veya daha azını topladıysa ve zaten birkaç yıldır piyasada olup hiçbir faaliyet göstermiyorsa o projenin geri dönmesi çok zor olacaktır. Hele ki her geçen gün artan kripto projelerin sayısını düşünürsek. Eğer farklı bir plan açıklamadılarsa projenin yolun sonuna doğru gittiğine dair yorum yapabiliriz. Ama 10 hatta 100 milyonlar toplamışsa ve nispeten yeni ise çok sayıda hareket alanı vardır ve bir sonraki boğa piyasasına kadar yatay seyirde ilerlemesi problem teşkil etmeyecektir. Kripto projelerinin finansman sağlamasının bir başka yolu da ICO aşamasında ekibe tahsis edilen jetonları satmaktır. Hemen her kripto projesinin arkasındaki ekipler ve şirketler son 1 veya 2 yıldır agresif bir şekilde satış yapıyor. Bu durum da kısa vadede birçok proje üzerinde fiyat baskısı oluşmasına sebep oldu. Bu sermaye bir kripto ekosistemini genişletmek için yeniden kullanılırsa gelecekte daha da büyük kazançlar sağlayabilir. Kısa vadede diğer yatırımcıların da ellerindeki jetonları satmalarına sebep olarak fiyat baskısı oluşturuyorlar. İyi niyetli düşünürsek birçok proje jeton ekonomisinden anlamıyor. Kötü niyetli düşünürsek bunu bilerek yapıyorlar. Bu yüzden takım ve özgeçmişleri çok önemli. Projenin takıma ve şirkete ne kadar pay ayırdığını ve ne zaman dağıtacağını anlamak adına vesting programlarının ne olduğunu görmek için Messari.io'daki profil sekmesini kullanabilirsiniz. Jetonların kilidinin açıldığı zamanlarda fiyatların baskılanacağını siz de görebileceksiniz. Çünkü erken yatırımcılar proje fiyatlandığında çok daha ucuzdan aldıklarını ederinden çok daha fazlasına satacaklar. Bazı durumlarda ekibin yıllar içinde kendilerine ayrılan payları satarak ne kadar kazandıklarını kabaca hesaplayabilirsiniz. Bu bilgilere web sitelerinden veya varsa projenin arkasındaki vakfın web sitesinden ulaşıyoruz. Vesting yani kilit salınımları hakkında bir bilgi yoksa bunun sıkıntılı bir durum olduğunu unutmayın. Bu piyasada en önemli özelliklerden birisi şeffaflıktır. Ayrıca takım ve erken yatırımcılar elindeki kriptoları tamamen satmışsa proje açısından gerçekten kötü bir durum. Özellikle takımdaki kişilerin bunu yapması projenin gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini bize gösteriyor. Çünkü işin merkezinde yer almanıza rağmen siz kendi projenizin yükseleceğine inanmayıp kar etmek için satıyorsanız kimsenin sizin malınızı almasını bekleyemezsiniz. Rahmetli Steve Jobs'ın Apple geliştirmelerini anlattığı sunumdan bir sonraki gün hisselerini satışa çıkardığını öğrenseniz siz ne yapardınız? Bir kripto projesinin güçlü olup olmadığını değerlendirmenin üçüncü adımı hala geliştirme yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Bunun nedeni aslında oldukça basit. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Proje uzun vadeli bir yükseliş trendine ve büyük bir hareket alanına sahip olabilir. Takım hiçbir şey ekmezse, yani proje için yeni bir geliştirme veya özellik getirmezlerse bu yükseliş tamamen suni olarak gerçekleşiyordur ve devamlı da olmayacaktır. Tabi geliştirme derken bunların anlamlı geliştirmeler olmaları gerekiyor. Bir mobil cüzdan veya tarayıcı uzantılı cüzdan gibi ya da merkeziyetsizlik hızını ve güvenliğini arttıran güncelleştirmeler olabilir. Popüler kripto para birimlerine zincirler arası köprüler gibi mesela. Bunlarla projenin doğru yolda olduğundan emin olabilirsiniz. Çoğu kripto projesi açık kaynak olduğundan bu ilerlemeleri GitHub sitesinden takip edebiliyoruz. Bir kripto projesinin GitHub'ının ana sayfasını aşağı kaydırırsanız bir yıllık faaliyet geçmişiyle birlikte son aktiviteye sahip depoların bir listesini görürsünüz. En alttaki tüm depoları görüntüleye tıklarsanız her birini görebileceğiniz ve nasıl kod yazılacağını bilmiyor olsanız bile yalnızca depoların başlığı bile size ne üzerinde
üzerinde çalışılıyor ve ne kadar ilerleme kaydediliyor gibi kabaca fikir verebilir. Eğer sepetinizdeki proje iyiyse sosyal medyada veya başka yerlerde düzenli olarak size projenin ne durumda olduğundan bahseden güncellemeler yayınlayacaktır. Ancak anlattıklarımızın tam aksine bir GitHub adresi bulamıyorsanız veya depolarda neredeyse hiç etkinlik yoksa veya ekipten herhangi bir güncelleme paylaşılmıyorsa oradan koşarak uzaklaşmanızda fayda olabilir. Bir kripto projesinden emin olmanın dördüncü adımı topluluğunun hala sağlam olup olmadığını kontrol etmek. Bunu ölçmenin birçok yolu var ve bizim en sevdiğimiz yol proje için Google aramalarını, trendlerini kontrol etmek. Google aramalarında uzun vadeli bir yükseliş görüyorsanız bu proje açısından gayet iyi demektir. Çünkü hala Google üzerinde aranıyorsa bu insanların merak ettiği bir projedir ve günden güne popülerliği artıyordur. Kullanabileceğiniz benzer bir sosyal metrik Twitter ve Telegram veya Discord'daki etkileşim miktarıdır. Twitter'da çok sayıda beğeni ve retweet varsa Telegram ve Discord üzerindeki insanların sürekli olarak yazıştıklarını görüyorsanız projenin canlı bir topluluğu olduğu net bir şekilde ortadadır. Twitter'da neredeyse hiç beğeni ve retweet görmüyorsanız Telegram ve Discord'da bir tartışma veya konuşma yoksa o zaman bu projenin topluluğunun olmadığı yorumu yapılabilir. Unutmamak gerekir ki topluluk bir kripto projesi için en önemli unsurdur. Hadi size topluluk takibi açısından birkaç web sitesi söyleyeyim. Kripto para merkezi olmayan bir uygulamayla ilgili ise kaç aktif kullanıcısı olduğunu görmek için Dappradar veya Deb.com gibi bir web sitesi kullanabilirsiniz. Elinizde tuttuğunuz kripto para bir DeFi protokolü ise üzerinde kilitlenen toplam değerin ne olduğunu görmek için DeFi'lama veya DeFi Pulse gibi web sitelerini kullanabilirsiniz. Sahip olduğunuz coin bir birinci katman projesi ise kaç tane aktif cüzdan adresi olduğunu ve bu eğilimlerin zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren bir site bulmanız gerekiyor. Örneğin Etherscan gibi. Yani o blok zincir projesinin tarayıcı sitesine girip birçok hareketi takip edebilirsiniz. Günlük işlem sayısı ortalama işlem ücretiyle eşdeğer bir on-chain göstergesidir. Tüm bu saydığımız göstergeler kripto projesinin ne kadar kullanıldığını gösterir. Kullanılmayan bir kripto projesi ise er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden saydığımız tüm bu on-chain verilerine özellikle dikkat etmek lazım. Bir kripto projesine yatırım yapılıp yapılmayacağını değerlendirmenin 5. adımı jeton ekonomisini doğru analiz etmek. Bir kripto para birimi bu listedeki tüm parametreleri layıkıyla yerine getirebilir. Ama indikatörler işe yaramazsa hiçbir şansı yok. Bu tip projeleri biz defalarca gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Genel olarak konuşursak kripto paralarda jetonlar ikiye ayrılır. Arzı sınırsız olanlar yani enflasyonist para birimleri ve sınırlı arzı olanlar yani deflasyonist para birimleri. Arzı sınırlı olan kripto para birimlerinin avantajı sabit enflasyonun doğrulayıcıların veya madencilerin ağı güvence altına alması ve işlemleri süresiz olarak işlemesi için gereken teşviği yaratması. Yani bir ödüllendirme mekanizması var. Buna nazaran arzı sınırsız olan varlıkların dezavantajı sabit enflasyonun o jetonun fiyatına ciddi zarar verme eğiliminde olmasıdır. Özellikle de talebin düşük olduğu ayı piyasalarından bahsediyorum. Sahip olduğunuz birimin maksimum arzı yoksa enflasyonun çok yüksek olmadığından emin olmanız lazım. Yani şöyle açıklayayım. Sınırlı arzlı varlığın maksimum miktarı hep sabit olacağından talep gördükçe değer artar. Ama bir varlığın arzı sınırlı olsa da hepsini birden dolaşıma sokmak çok akıllıca bir şey değil. Çünkü dolaşıma yeni arz girdikçe hele talep de yoksa varlık ciddi değer kaybına uğrar. Örneğin altın sınırlı arzı sahip bir değer. Bugün piyasaya birden devasa miktarlarda altın sürülürse altının fiyatında düşüşler başlar. Fakat altına olan bir güven olduğundan ve hala arzı sınırlı olduğundan bir yerden sonra değerlenecektir. Bu durumda elinde nakit bulunduran yatırımcı analizini yapıp ucuzdan alıp kâra geçecekken elinde altın bulunduran kişiler içeri yüklü miktarda altın sokan bir takım bireyler hakkında hoş şeyler konuşmayacaklardır. O yüzden bu konu hem projelerin hem de yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir konu. Arzı sınırsız olan varlıklarda talep varsa ve bastığına yakın miktarda dolaşımdaki varlıkları yakıyorsa o zaman enflasyonun önüne geçip deflasyonist olabilir. Mesela Ethereum sınırsız arza sahip olmasına rağmen deflasyonist bir varlık. Çünkü bastığından fazlasını yakıyor. Dolayısıyla dikkatli yönetilen sınırsız arza sahip coinler de gayet başarılı olabiliyor. Önyargılı olmamak lazım. Bu tip ayı piyasalarında paranızı değerlendirmenin bir yolu da stake etmektir. Bu değerlendirmeyi yaparken vesting takviminin de önemli olduğunu unutmayalım. Çünkü dağıtımların olduğu zamanlarda fiyatın baskılanacağını daha önce de belirtmiştik. Ayrıca önemli olan başka bir nokta jetonun nasıl dağıtıldığını değerlendirmek. Jetonun büyük bir bölümü sadece birkaç cüzdan adresi tarafından tutuluyorsa bu çok tehlikeli olabilir. Takdir edersiniz ki büyük çoğunluğu elinde tutan kişi o varlığı istediği gibi şekillendirebilir ve yakın gelecekte büyük bir fiyat baskısıyla karşılaşmanıza yol açabilir.
Şimdi sahip olduğunuz kripto para birimlerinin çok da uzak olmayan bir zamanda yok olacağını işaret edebilecek birkaç faktöre değinelim. Bunları kötü kripto para birimlerinin ortak özellikleri olarak düşünebiliriz. İlk olarak uzun bir süre boyunca aşırı düşük işlem hacmine sahip olması. Bunun anlamı çok fazla işlemin ve çok fazla kullanıcının olmamasıdır. Eğer çok az kişi kullanıyorsa bu projenin başarılı olma ihtimali de bir o kadar düşmüş oluyor. Yani çok kullanıcı eşittir talep, talep eşittir fiyatlanma. İkincisi sınırlı borsa desteği veya yalnızca merkezi olmayan borsalarda işlem görmesi. Birkaç aydan uzun süredir piyasada olan herhangi bir kaliteli kripto para birimi Binance, Kraken, Coinbase, FTX veya KuCoin gibi iyi bir borsada listelenmek zorunda. Merkezi borsalarda listelenmeden başarıya ulaşmak zor bir yol ama maalesef başarı yolunda dikkat edilmesi gereken bir faktör. Çünkü merkezi ve bilinen borsada listelenme demek birçok insanın telefon uygulamasından kolayca o varlığı hisse senedi alıyor gibi alabilmesi demek. Bir nevi ulaşılabilirlik katıyor. Bu da talebi kuvvetlendirebilecek bir şey. Üçüncüsü çekirdek ekip üyeleri, geliştirici danışmanlar veya yatırımcıların projeden çekilmesi. Kripto projelerinin bu tür olaylardan kurtulduğu durumlar olsa da bu son derece az rastlanır bir durum ve kesinlikle proje için kötü şeylerin başlayacağının habercisidir. Çünkü böylesine büyük haberlerin gelmesi toplulukta korkuya ve devamında fiyatın ani şekilde düşmesine yol açabilir. Örnek vermek gerekirse Phantom'da Andre Cronje ekipten ayrıldıktan sonra %20'lik bir düşüş yaşanmıştı. Bunun gibi örnekler kripto içerisinde likidite azlığından dolayı hacimsel anlamda projelere direkt etki edebiliyor. Fakat bunların en azından hacimli olan projelerde geçici olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü hacim azlığı eşittir volatilite. Dördüncü olarak platform ve etkileşim için kullanılan herhangi bir uygulama ile ilgili sürekli teknik sorunların yaşanması. Arkadaşlar bir kripto projesi yoğunluk olmadığında bile çalışmıyorsa o zaman konu fiyata gelene kadar daha çok işimiz var demektir. Çünkü yakın zamanda ortada böyle bir proje bile kalmayabilir. Bu yüzden projenin gerçekten çalışır olup olmadığını araştırıp ona göre yatırım yapılmalı. Yani yatırım yaptığınız her projeyi aktif kullanacaksınız diye bir kaydı yok. Bloglarında veya sosyal medya hesaplarında gezerken bile insanların projeye dair yorumlarının içinde görebileceğiniz bir şey bu. Beşincisi bir web sitesinin olmaması. Kripto projesinin nasıl çalıştığını, arkasında kimin bulunduğunu ve ne ile ilgili olduğunu anlamak için gerekli belgeler veya diğer kaynaklar web sitesinde bulunur. Bugün istisnai bir durum bile olsa bazı küçük esnafların bile web siteleri var arkadaşlar. Hal böyleyken yenilikçi olduğunu iddia eden bir sektörde olan teknoloji ürünü bir projenin web sitesinin olmaması da kabul edilebilir bir durum değil. Altıncı maddemizde CoinMarketCap, CoinGecko veya diğer kripto izleme sitelerinde yoksa işte orada bir sorun vardır. Bu projeden derhal uzaklaşın. Yedincisi SEC gibi düzenleyicilerin radarında olan projeler. Tabii ki bu dünyanın sonu değil ama dikkatli olmanız lazım. Bunun en büyük örneği olarak Ripple'ı gösterebiliriz. Dava süreçleri 1000 yıldır devam ediyor ve hala aynı davanın üzerinden spekülasyon yapılabiliyor arkadaşlar. Ve son olarak sırf bir arkadaş, ailenizden birisi veya ünlü biri tarafından reklamı yapıldığı için alım yapmak. Kısa vadede belki size bir getiri sağlaması mümkün olabilir ama devamlılığı olmayacaktır. Siz olun, asla ama asla bu piyasada neyi almanız gerektiğini söyleyen insanları dinlemeyin. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.